Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok pratik, yumuşacık pamuk gibi haşhaşlı ve tahinli açma tarifini paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bunu özellikle Ramazan'da sahur için yapıp buzluğunuzu bununla doldurabilirsiniz. Ben öyle yaptım çünkü. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı şeker ve 1 paket instant maya ekledikten sonra karıştırıyorum ve üzerini kapatıp ön mayalama işlemini gerçekleştiriyorum. Bunun için en fazla bir 3-4 dakika bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mayam gayet güzel kabardı. Bu aşamadan sonra geri kalan malzemelerini ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta beyazı, sarısını üzeri için ayırıyoruz. Karıştırıyorum ve ilk etapta 4 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra üzerine de 1,5 tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Unun miktarı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Evet, hamurumu homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için unladığım tezgahın üzerine alıyorum ve hamurumu güzelce toparlayıp üzerine kapatıyorum ve 1-2 dakika bekletiyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Kanalıma ilk gelen arkadaşlar için daha önceki videolarımı şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka bir kanalımı ziyaret edin. Emin olun çok güzel tarifler bulacaksınız. Hamurumu 2 dakikanın sonunda tekrardan bu şekilde yoğuruyorum ve hamur yoğurma kabına alıp yaklaşık bir 25-30 dakika mayalandırıyoruz. Bu arada hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Hamurumuz mayalanırken biz şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için tepeleme 3 yemek kaşığı haşhaşı bir kaseye alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı tahini ekledikten sonra 1 çay bardağı da sıvı yağ ekleyip homojen bir şekilde bütün malzemeleri karıştırıyorum. Evet, haşhaş harcımızı hazırladık. Bu aşamadan sonra tatlandırmak için 4 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Bu aşamada dilerseniz 1 çay bardağı da pekmez kullanabilirsiniz. Daha önce haşhaşlı çörek yaptıysanız eğer bir dahaki sefere mutlaka hem şekerli hem de biraz tahinli olmasını tercih edin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Emin olun çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Bu aşamadan sonra tekrar hamurumu tezgahın üzerine alıyorum ve içindeki gazının çıkması için biraz daha yoğuruyorum. Hamurumu büyük bir beze haline getirdikten sonra 2 parçaya kesiyorum. Ve kestiğimiz 2 parçayı da tekrar beze haline getiriyoruz. Hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki böyle içi fosur fosur oldu. Siz de görüyorsunuz. Bakar mısınız kabarcıklara?
Evet, şimdi hamurlarımızı açmaya geçiyoruz. Tezgahımın üzerine unluyorum ve birinci bezemi alıp bu şekilde el yordamıyla düzeltiyorum. Daha sonra oklavayla yaklaşık bir 35 santim büyüklüğünde açıyorum. Hamurumuzu açarken ara ara unluyoruz ki birbirine yapışmasın. Açtığımız birinci hamuru tepsiye alıyorum ve üzerine yağ döküp her tarafını bu şekilde yağlıyorum. Daha sonra ikinci hamuru aynı şekilde açıp üzerine yerleştirip tekrardan üzerine yağlıyorum. Her iki hamur için de yarım çay bardağı yağ kullandım. Bunları yağladıktan sonra bir 10 dakika kendisini salması için bekletiyoruz. Evet, 10 dakikanın sonunda birinci hamurumu alıyorum ve görüyorsunuz ne kadar kolay açılıyor. Bu arada kenarları kalın olduğu için oklavayla tekrardan inceltiyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu inceltebildiğim kadar incelttim. Şimdi 3 yemek kaşığı haşhaşımı dengeli şekilde her tarafına gezdirip daha sonra bütün hamura yayıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamuruma haşhaşı gayet güzel yedirdim. Şimdi hamurumun bir ucunu ortaya kadar katlıyorum, gördüğünüz gibi çekiştirerek kenarları da tamamlıyorum. Diğer ucunu da aynı şekilde katlayıp bir kat daha katladıktan sonra hamur kesme aletiyle ortadan ikiye kesip üst üste koyuyorum ve kenara alıyorum. İkinci hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Görüyorsunuz çok çabuk açılıyor. İkinci hamura da aynı işlemi yaptıktan sonra ikiye bölüyorum ve tekrar kenara alıp bir önceki kestiğim hamurları tezgahın üzerine alıyorum ve bu şekilde ucundan çekerek esnetiyorum ve gördüğünüz gibi sadece ikiye katlıyorum. Ve ikinci katın dibinden tekrar kesiyorum. Kestiğim parçayı da tekrar kenara alıp aynı şekilde parçalar kesmeye devam ediyorum. Şimdi yaptığım bu ruloları yaklaşık bir 10 dakika bekletiyorum. Evet, 10 dakikanın sonunda ruloların bir tanesini aldım. Bu şekilde simit yapar gibi hamurlarımızı uzatıyoruz. Kalınlığının özellikle bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Bir de sararken bu şekilde bir ucunu da ters yöne doğru sarmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede böyle çapraz bir görüntü oluyor ve çok hoş oluyor. Şimdi rulomun bir tarafını açıp diğer ucunu da açtığım tarafa saklıyorum, gördüğünüz gibi. Yaptığım açmayı fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştirdikten sonra diğerlerini de aynı işlemi yaparak bitiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi haşhaşlı tahinli bütün açmalarımı yaptım. Toplamda 12 adet devasa açmalar çıktı, emin olabilirsiniz. Daha sonra açmalarımı tepsi mayası için yaklaşık bir 20 dakika mayalandırıyoruz. Mayalandırdıktan sonra da ayırmış olduğumuz yumurta sarısına bir iki damla süt damlatıp kabaran açmalarımızı incitmeden kolayca sürüyoruz.
Ben içine ceviz serpmeyi unuttuğum için daha sonra üzerine serptim. Ama siz içine serpmeyi unutmayın lütfen. Gerçekten çok yakışıyor. Evet, önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına açmalarımı gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tahinli haşhaşlı açmalarımı yaptım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. O yumuşacık pamuk gibi. Kesinlikle Ramazan için yapın ve sahurda tüketin diyorum. İnanılmaz lezzetli. Hemen şimdi sizin için kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız yumuşaklığına? Of of, inanılmaz güzel yumuşacık oldu. Tadını anlatamam size. Özellikle haşhaşlı ve tahinli muhteşem bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bakın tel tel. Şuraya bakar mısınız? Of 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 of. İnanılmaz güzel oldu. Şuraya bakın, tel tel. Pamuk pamuk. Gerçekten pamuk gibi oldu. Şuraya bakın. Aşırı derecede lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın her zamanki gibi tel tel oldu. Şuraya bakın. Hemen şimdi sizin için şöyle tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çayla yemesi aşırı keyifli. İnanılmaz lezzetli. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Asla pişman olmazsınız. Özellikle daha önce açma tarifimi deneyen arkadaşlar, inanın aynı lezzet. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şuraya bakın. Olay.